Sizden gelen sorular üzerine 1,5 mm 45 derece açıyla kesilmiş kutu profilin elektrot kaynağından bahsedeceğim. Birisi punta punta olan, birisi de kesintisiz kaynak yöntemi. Krater gibi oluşmaya, ısı girdisinin oluşmaya başladığını gördüğünüz an hemen daha çok elinizi hızlandırın. Malzeme bölünmeden, çoğalmadan hep aynı hizada, hep aynı seviyede aşağı doğru direkt 1 saniye bekleyip hemen bittiği yerden tekrar punta. Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Daha önceden size 45 derece açıyla kesilmiş 40'a 40 kutu profilin gazaltı kaynağı yönteminden bahsetmiştim. Sizden gelen sorular üzerine 1,5 mm 45 derece açıyla kesilmiş kutu profilin elektrot kaynağından bahsedeceğim. Şimdi isterseniz size yakın çekimde uygulama olarak göstereyim. Size iki türlü kaynak yönteminden bahsedeceğim. Birisi punta punta olan, birisi de kesintisiz kaynak yöntemi. İlk olarak size kesintisiz kaynak yöntemini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size elektrot çapını göstererek sıralamayı aynı anda anlatmış olayım. Elektrot çapımız 2,5'luk elektrot. Malzememiz 1,5'luk elektrot 1,5 milimetrelik kalınlığa sahip olduğu için 2,5'luk elektrot en uygundur. 3,2 ya da 4'lük elektrot bu malzemeyi delecektir. 2,5'luk elektrotu tutarken yaklaşık açımız 15 derece olacak. Gördüğünüz gibi. Ark mesafesi de neredeyse 1 milimden daha az olacak. Yani değdi değmeyecek arası olacak. Çünkü elektrot akarken yapışma ihtimali var. Çok baskı uygularsanız yapışır. Yani yaklaşık şu kadar ark mesafesinde olursa iyi olur. Salınım ve hız olarak aklınızda olsun, malzemenin hiçbir zaman için elektrotu yakarken hiçbir zaman için şu ortak kesim alanının olduğu yere gelmeyin. Çünkü burası şu an çok zayıf. Aralık olduğu için şöyle anlatayım size. Burası zayıf olduğu için elektrot buraya akacak ve delecektir burayı. O yüzden başladığınız andan itibaren sağlı sollu aynı bu şekil böyle giderseniz ısının girdisini bu taraflara doğru dağıttığınız için burada delinme olmayacaktır. Düzgün bir amper ve parametre seçimiyle bu şekilde elektrotunuzu salınım hızınız da yaklaşık elektrotunuzun yanmasıyla aynı olacak. Hızlı. Yani eğer burada bir krater gibi oluşmaya, ısı girdisinin oluşmaya başladığını gördüğünüz an hemen daha çok elinizi hızlandırın ve bitirin. Bu ısı girdisini gördüğünüz anda hızlanın arkadaşlar. Şimdi size birleştirme sırasını göstereyim. İlk önce puntaları atıyoruz. Birinci punta, ikinci punta, üçüncü punta ve alt kısmında dördüncü puntayı atıyoruz. Sonrasında gönyesine bakıp malzememizin düz olduğuna karar verdikten sonra kaynak sıralamasını gösteriyorum size. İlk kaynağımız dış köşeye olacak. İkinci kaynağımız içeriden dışarı doğru, yani kalın olan bölgeye doğru bir kaynak. Sonrasında arkasını çevirip arkada da aynı şekil içeriden dışarıya doğru kaynak çekiyoruz. Sonrasında en son olarak malzemenin iç köşesinden çekerek kaynak yapıyoruz ve 4 aşamada birleştirmeyi tamamlamış oluyoruz. Şimdi ilk sıralama kaynak olan dış köşe kaynağını yapacağım. Kaynağa başlarken puntanın üzerinde başlayacağım ki malzeme delinmesin. Ve hiç durmadan çapraza doğru, yani içine doğru, malzemenin içine doğru hiç durmadan düzgün bir pozisyonla tek bir seferde kaynak çekeceğim.
Sıralamaya göre kaynak ikinci kısımdayız. İçeriden dış yüzeye, sağlam kalın bölgeye doğru çekerek kaynak yapacağım. Söylemem gereken bir şey var. Malzeme ince olduğu için tek bir seferde kaynak yapmak için salınım yapmanız gerekli. Fakat buna sizin elinizin hızı yetmeyebilir. Çok süre çalışmanız gerekiyor. Size daha kolay bir yöntemini göstereceğim. Profili yaklaşık bir 15 derece, yani altına bir 40'a 40 profil koyacak şekilde bu açıyla elektrotum bu açıda olacak. Arkadaşlar şimdi salınımlı bir kaynak yapacağım. Dikkat edin, salınım hızım hep aynı olacak. Ona dikkat edin. Hiç durmadan aşağı kadar. Hiç durmadan kaynak yapacağız. Salınım hızı en önemli şeylerden bir tanesidir. Gördüğünüz gibi ark geliyor. Malzeme delinmeden, çoğalmadan hep aynı hizada, hep aynı seviyede aşağı doğru direkt kesintisiz bir kaynak. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde taşma olmadı. Genişleme olmadı. Sağ tarafa 2 milim gidiyorsam sol tarafa da 2 milim gidiyorum. Ortada hiç beklemiyorsunuz. Çünkü kesintisiz kaynak olduğu için delme ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi size punta kaynakta neler yapmanıza, nelere dikkat etmenize gerektiğini söyleyeyim. İlk önce zaten başlarken aklınızda olsun, şu bölgeden ark alarak başlarsanız elektrotunuzun ucu yarım ay şeklinde yanacağı için elektrot bu şekilde direkt yatağa saracaktır. Aklınızda olsun. Buradan içeriye doğru 15 derecelik açıyla başlarsanız hem buradaki puntayı temizlemiş olursunuz, hem kaynağınız buradan başlamış olur. Punta kaynakta dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, ısı girdisi kaynak yaptığınız an, başladığınız andan itibaren düz geliyorsunuz, bu şekilde kaynak yapıyorsunuz punta. Buralarda ısı girdisi artmaya başladı mı, buraları ısınmaya başladı mı bırakın. Tekrardan bıraktığınız yerin hemen dibinden, buradan. Yani buradan bir yerden değil, buradan. Buradan yaparsanız ikinci hare burayı saracaktır. Buradan yapıyorsunuz, burayı sarıyor. Yani kaynak banyosu burada böyle kırmızı bir şekilde çoğaldı mı bırakın. Bu delineceğine işarettir. Bir saniye bekleyip hemen bittiği yerden tekrar punta. Bittiği yerden buradan tekrar punta. Bittiği yerden tekrar punta. Puntayı bıraktığım yerde hiç kolumu, elimi kımıldatmadan tekrar aynı yere punta yaparak ısı girdisini azaldıktan sonra biraz punta yapıp kaynak yapıp devam edeceğim.
Evet arkadaşlar, çalışmamızı tamamladık. Bir tane puntalı kaynak, bir tane de kesintisiz kaynak olmak üzere 2 tane 45 derece açı ile kesilmiş 1,5 milimetre. Size önerimiz kesintisiz kaynak yapmanızdır. Kesintisiz kaynak yapabilmeniz için de el melekenizin iyi olması lazım ve amperinizin çok düzgün olması lazım. Bunun için de çok pratik yapmanız lazım. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Videonun altına yorum yapan bir kişiye bir tane mıknatıslı gönye hediyemiz olacaktır. Görüşmek üzere arkadaşlar.